Herkese yepyeni bir günden selamlar, saygılar, merhabalar. Yaklaşık 4-5 gün falan oldu Batum'a geleli. Kaç gün olduğunu bile unuttum çoktan. Görmüş olduğum bir şey var ki gerçekten bu şehir ciddi anlamda kriminal insanlarla dolu. Enteresan. En son bu kadar rahatsız hissettiğimde Belgrad'daydım. Ama yine de Belgrad biraz daha bilmiyorum. Daha iyi gelmişti. Belki de çok denk gelmemiştim o yüzden. Ama şu anda böyle bir çok elini atsan kriminal insana çarpıyor, elini atsan. Evet, acayip rahatsız olmaya başladım durumdan. Kaldığım hostellerde genelde en ucuzlarında kalmaya çalışıyorum. Ondan mütevellit muhtemelen çok fazla onlarla karşılaşıyorum. Bilmiyorum ya. Ya olaya bak. Zaten göstermiştim size geçen bir videoda. Kenan'la birlikte işte genelde muhabbet sohbet ediyoruz o çalışmadığı zamanlarda. Bir de onun kız arkadaşı var işte. Rus bir kız arkadaşı var ve Kenan gittiği zaman da onunla muhabbet ediyoruz işte. O Anna diye bir kız arkadaşı var Kenan'ın ve onunla birlikte oturuyorduk. Dedi ki bir hafta önce burada ne oldu biliyor musun dedi. Ne oldu? Dedi ki burayı şeyler bastı. Ne onun adı? Yüzlerinde maskeli. Bildiğin SWAT ekibi hosteli basmış. Ne diyorsun dedim. Ne alaka? Dedi ki benim üst ranzamda bir adam vardı böyle sessiz fıssız. Ohio'lu mu neymiş herif? Ohio'lu muydu dedi. Idaho mı? Öyle bir şey olması lazım. Idaho da olabilir. Ondan sonra neyse sessiz fıssız bir adamdı diyor, böyle bir şey sorarsın ağzının içinde konuşuyor falan. Ondan sonra bu adam dedi ne onun adı, Interpol tarafından aranıyor muymuş neymiş, adam Deep Web'ten çocuk porno paylaşıyormuş falan, millete çocuk pornoları satıyormuş. Ondan sonra Amerika'da da büyük bir ceza almış, sonra Gürcistan hükümetiyle anlaşmışlar, adamı arama çıkarmışlar, adam deli gibi aranıyor Batum'da ve haliyle buluyorlar adamı. Şafak baskınıyla adamı kaldırıyorlar bildiğin. Zaten Amerika'ya girişi falan yokmuş yani herifin, komple yasak, bir adam cezası kesinleşmiş elemanın. Sonuç dedim sen ne diyorsun, ne anlatıyorsun ya, pedofil vardı dedi burada dedi, onu aldılar işte, anlattı böyle bir dünya. Çok acayip insanlar, böyle bir şey olamaz ya. Hani bir dünya yer gittik gezdik ve çoğunlukla yine dediğim gibi yani çok fazla insanla bir araya gelebilmen için hostelde kalman lazım. Güzel arkadaşlıklar yapıyorsun. Bir dünya, genelde neyle karşılaşacağım belli olmuyor. Bu kadarı biraz fazla da dünyanın her yerinden insanlarla arkadaşlık kurmuş vaziyetteyiz bu sayede yani. Bu hikaye burada çok işlemiyor gibime geldi. Sonra birkaç tane arkadaşı sordum işte. Onlar dedi ki genelde dedi Batum'da böyle, bilgin olsun. Çok normal. Şehir dedi sorunlu. Senin kaldığın yerlerle alakası yok. Ama Kutaisi'ye kesinlikle gitmelisin. Kutaisi'de her şey düzelecek. Onun dışında Tiflis'e de gitmen lazım. Orada da yine her şey düzelecek senin için. Rahat ol ve arkana yaslan. Keep going on dediler. Ben de okey dedim sözün özü. Of, çok rahatsızım ya. Gerçekten hiç hoş değil yani içinde bulmuş ol. Ya tipleri bir gör Allah'ım. Böyle var ya şeyde Breaking Bad'de böyle bir şey sahnesi var ya, Mad sahnesi var ya, bizim Heisenberg giriyor şeye de bir ev gibi bir yere herhalde şeyi aramaya. Çocuğun adını unuttum ya la. Neyse onu aramaya, o sarışın çocuğu aramaya gidiyor da bir evin içerisine giriyor. Her tarafta şeyler var ya, böyle bağımlılar var falan, böyle yanki duruyorlar. Tip aynı o, öyle bir görmen lazım. Hepsinin tip aynı. Standart fabrikadan çıkmış gibiler, aynı. Ve hepsi çok korkunç. Böyle bir şey olamaz. Bak şimdi. Yes. Bak. Görüyor musun? Balkonuna çamaşır asmış. Ya bu efsane samimiyet işte bu. Anladın mı? Samimiyet bu. Burada bütün evlerin balkonuna böyle çamaşır asılma ihtimali var. Bak nerede olduğunun önemi yok. Bak kulede yaşıyor. Nerede olduğunun önemi yok. Zaten muhtemelen kurutucu diye bir şey olmayabilir yani. Ya da çok lüks tüketim olabilir de. Ama
muhakkak dışarıda balkona asıyor. Asla ve kata böyle yok içeride bilmem şeyleri asayım. Çamaşırlık öyle şeyler yok. Öyle şeyler yok. İlla şey yapacak. Balkon asacak. Çok iyi oğlum ya. Ben bunu bizim işte Gürcü arkadaşa söyledim. Diyor ki oğlum bu diyor village style diyor. Ya oğlum ne village'i oğlum, samimiyet bu dedim ya. Ay, çok iyiydi. Of. Şimdi gelelim şu kriminal muhabbetlerden bahsettik biraz. Geçen zaten Kenan da o da bahsetti. Onun dışında bir de Laşa'ya sordum. Laşa benim kankam. Gürcistan'da yaşayan Gürcü kankam. Ve buranın görece işte şeyinde yaşıyor. Ne diyeyim? Ne denir? Belek. Antalya Belek gibi bir yeri. Orada yaşıyor. Neyse sordum Laşa'ya. Laşa bu şeyden, Batumi merkezden ev almış bir tane. Dedi ki ev aldım buradan işte dedi de restorasyonun içerisinin dizaynını yaptırıyorum dedi, restorasyondan ziyade yeni ev almış, dizaynını yaptırıyorum dedi. Dedi ki evi kaç liraya aldın dedim ben de. Dedi, 28.000 küsür dolara aldım dedi, tamam mı? Sonra ben tam böyle kaşlarımı yukarı kaldırdım. Dedi dur 3 sene önce aldım ben o parayı dedi. Şimdi dedi 120.000 dolar dedi. Dedim sen ne diyorsun? Niye? Sebep? Dedi ki böyle işte sürekli şeyden şikayet ediyor. Rusların buraya gelmesinden şikayet ediyor. Çünkü sadece şey gibi düşünmüyormuş olayı. Biz mesela çok nasıl söyleyeyim ya, daha yüzeysel düşünüyoruz ya. Laşa o şekilde düşünmüyor. Laşa diyor ki ben onlar buraya geldiğinden beri her tarafta deli gibi Rusça konuşuyorlar ve bizim memleketin insanı da bu durumdan şikayet etmeyip Rusça konuşmaya başladı diyor. Yani Gürcü konuşan insan göremiyorum diyor etrafta onların yüzünden diyor. Dolayısıyla Gürcüce konuşmadığından dolayı muhtemelen o daha geleceği düşündüğü için yarın millet unutacak Gürcüceyi kafasında, anladın mı? Adam yine kendi milletini düşünüyor. Çok da mantıklı. Bakıyorum her tarafta herkes Rusça konuşuyor ve zaten tiplerden de anlıyor zaten. İnanılmaz derecede yani Gürcüler farklı yapıya sahip, yani onu direkt ayırt edebiliyorsun. Çok fazla bir şey var, ne onun adı, Rus popülasyonu var. Algılayabiliyorsun da durumu. O dedikten sonra beni de rahatsız etmeye başladı. Onda dedim senin yüzünden ben de takılıyorum artık diye. Sonuç böyle bir durumdan bahsetti. Ev fiyatlarının inanılmaz derecede uçtuğundan, onlar geldikten sonra sadece ev fiyatları değil market fiyatları da aynı oldu dedi. Emre dedi ben dedi hani çok komik rakamlara 3-4 yıl, 2-3 yıl evvel daha doğrusu. Ya bu bahsettiği şey savaştan öncesi işte, kaç yıl. Şimdi şey yapmayayım yani. Ben zaten savaşta şeydeydim, ne onun adı, Ukrayna'daydık, o da ayrı bir mesele. Başka bir gün anlatırız o hikayeyi. Sonuç bunlar bu savaştan sonra geldiklerinden ötürü inanılmaz derecede, hem burası yakın diye geldikleri için fiyatlar almış başını gitmiş. Bir de hiçbir şeyden de şikayet etmiyorlar diyor. Bana bir tane ev gösterdi bu arada. Bu evin fiyatı ne kadardı biliyor musun? Aşağı yukarı böyle bir evin dedi yani fiyatı. Kiralaması dedi işte 200 dolar etmiyor bahsettiği rakamdan, şimdi tam hatırlamıyorum. 200 dolar etmiyordu yani 180 dolar civarı falan ediyordu ev kirası. Şu an ne kadar biliyor musun dedi. Ne kadar dedim. Dedi ki 1000 dolara bulamazsın. Ne diyorsun ya dedim. Korkunç yani, anladın mı? Böyle 1-2 katı falan değil. Bayağı uçmuş vaziyette yani kiralarda. Sebebi de yine aynı şekilde bu. O yüzden sadece ben değil dedi, genel olarak Gürcülerin hepsi şikayetçi bu durumdan. Dolayısıyla market fiyatları da bu yüzden dedi inanılmaz derecede arttı. Yine ondan da şikayetçi dedi insanlar. Yani sözün özü burada da bu çeşit bir problem varmış yani açıkçası. Bakalım yukarıya Tiflis'e doğru gittiğimiz zaman aynı şey orada da olacak mı merak ediyorum açıkçası. Ona doğru da bakarız. Durumlar bu şekilde.